Sevgili arkadaşlarım, Barış Sanat Topluluğu'nun yardımıyla Barış'ın tiyatrosuna hepiniz hoş geldiniz. Hem yönetmenimiz hem de Barış Sanat Topluluğu'nun idareciliğini de yapan Can Tüyü sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle birkaç şeyden bahsetmeden önce ilk bahsetmem gereken şey burada şu bilet parasını ödeyip de gelen depremzedeler olsun, aynı zamanda sanatçılar olsun, desteğinden dolayı katkı sağlayan değerli seyircilerimize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eylül ayından beri yapıyorum bu işi. Yaklaşık 50 kişilik bir ekip ile karşılıklı olacağız ama bu demek oluyor ki buraya hani bu kadar ilgili yaptığı bir yeteneğe geldiğiniz zaman kendinizi aşırı şanslı hissetmeniz gerekiyor. Bence hayır. Çünkü arkada her şeye rağmen bu işi profesyonel olmayan manada yapan bir ekip var. Yani arka tarafta normal bildiğiniz 9 sırası taş kapı olarak kullanan dekor kostüm işini bu şekilde halletmeye çalışan amatör bir ekip var. Arkadaşlara bir moral alkışı rica ediyorum size. Efendim, ilk başta biz sanat topluluğu olarak belirli başlı mesajlarla topluma faydası olacak işler yapmak istedik. İlk başta da toplumumuzun kanayan yarası olan şiddet konusunu değinmek istedik. Birazdan gelecek skeçlerde bununla alakalı. Arka tarafta aynı skeç var. Türkmen'in kaleminden Barbie evi. Çocuklar, bakın biriniz kapıya. Kime diyorum? Tamam anne. Kime diyorum? Biriniz kapıya baksın. Tamam dedim ya. Hoş geldin baba. Hoş bulduk da kapıya niye bakmıyorsunuz? Hanımefendi anca gelebildi. Aman neyse. Nerede kaldı çocuklar ya? Emre! Merve! Geldim. Hoş geldin. Emre! Ya ben kime diyorum? Geliyorum ya. Meslek sahibi olacak yaşa geldiniz. Hala şu telefonu elinizden düşürdünüz görmedim. Neyse, herkes buradayken okula ilk gün nasıldı Merveciğim? Çok güzeldi anne. Hem öğretmenim ne dedi biliyor musun? Ne dedi kızım? Dedi ki, Merve arkadaşımızın yazısı çok güzel, arkadaşımıza örnek alın dedi. Ya babasına çekmiş tabii. Tabii canım, babasına çekmiş. Emre Bey, sizin gününüz nasıl geçiyor? Bana mı soruyorsun? Yok oğlum ablana diyorum. Aman ne komik. Neyse doğrusunu söylemek gerekir. Doğrusunu söylemek gerekirse oğlum. Doğrusu senin hala çalışmıyor olman. Evet oğlum, hani artık bir iş bulsan diyoruz. Sanki ben kendi isteğimle çalışmıyorum. Oğlum atanan nasıl atanıyor? Sen dedin ya atanırım ben şimdi. Ben de işe başlayacağımı söyleyecektim size. Senin şu an çalışmana gerek yok. Evet, hem gider şimdi hastaya falan cevap versin. Ben çalışayım o çalışmasın öyle mi? Ya Allah Allah. İkiniz de çalışmayın. Babanız bu evin kölesi ya zaten. Anneniz de tabii, çamaşır bulaşık derken aman hiç dinlenmesin anne. Abartma anne sen de. Merveciğim, başka ne dedi öğretmenim? Okulda veli toplantısı olacakmış, onu söyledi ama sonra dedi. Ne dedi kızım? Dedi ki, senin aileni özellikle bekliyorum Merveciğim dedi. Allah Allah. Nedenmiş acaba? Bilmiyorum, hem çizdiğim resimleri de istedi. Sanırım sergi için ama. Nasıl resimler çizmiştin ki? Yani aile resimlerimizdi aslında. Hepimizi birlikte çizmiştim. En çok verdiğinden istemiştir. Evet, bizim toplantı ne zamanmış? Çarşamba. Çarşamba benim tek tatilimmiş. Ben gidemem. Ben de gidemem, liseden arkadaşlarla sözleştim. Sürekli liseden arkadaşlarına görüşüyorsun. Bir kere gitsen ne olacak ya? Sürekli mi? Nasıl sürekli yemez? 40 yılın bir başı buluşalım dedik. Ya tek tatil günüm diyorum ya. Ya isterseniz sonra da gidebilirsiniz ama... Yok kızım yok. Anneniz ona da yetsin. Tamam ya biz de gideriz istersen. Ama benim sınavlarım var. Eşek sıpası. Çalışacaksın da çok bir şey değişecek sanki. Hem sınavlara gitme diyorsun hem de iş bul diyorsun. Oğlum biz senin iyiliğini düşündüğümüzden diyoruz. Ya anne hem bugün okulda arkadaşlarım saçımı çok beğendiler. Hemen senin yaptığını söyledim. Senin saçın çok güzel duruyor. Aa doğru ya. Saçımı yaptırmaya gideceğim. Ve alışveriş yapmam gerekiyor. Gideriz bir ara. Burası çok pahalı değil mi baba? Evet. Hem bu ay alışveriş yok. Ben maaşımı coin'e yatırdım.
Yine mi Yılmaz? Kaç kere konuştuk bu konuyu seninle? Ya bu sefer garanti diyorum ya. Kesin kazanacağız. Çocukların yanında konuşmayalım bence bu konuyu. Tamam yürü. Düş önüme. Yılmaz. Ya biz seninle bu konuyu kaç kere konuştuk? Bir daha koyayım yok böyle. Ya bu sefer garanti diyorum ya sana. Of ya, huzuru bozdun yine. Ben de bozuyorum. Bir şaka yapıyorum anlamıyorsunuz. Bu ailede niye herkes üstüme geliyor? Ya öyle demeyin, belki içeride anlaşıyorlar. Ya bilezik alıyoruz onu da ben Ya bilezik de sahte zaten. Kesin anlaşıyorlar. Hep aynı şey yapalım. Kaç defa konuştuk seninle? Tüm bu kadar. Tamam. Sus. Konuya para yatıra yatıra bunu kandıracak. Hadi. Orijinal orijinal. Koş koş alıyorsun. Allah evet. Koridordan al çantanı çıkacağız birazdan. Tamam anne. Allah cezanı vermesin Yılmaz. İnşallah oraya gelmek. Başlatma şimdi Allah. Kızım ne yaptın zannediyorsun? Benim yeni gömlekli. Kız çabuk getir. Konuşsana kızım. Deli mi yuttun? Hayır niye böyle yapıyor? Hiç anlamıyorum ya. Ne olacak senin yüzünden? Bağıra bağıra sosyal yaptın be çocukları. Asosyal mi? Kızım ben size asosyal mi yaptım? Konuşsana kızım. Sen söyle kızım. Ya üstüne gitmesene çocukların Yılmaz. Ya bir sorun var ona öğrenmeye çalışıyorum ya. Sen söyle oğlum. Baba sorun şey. Ney? Ablam senden bizi alışverişe gidiyor. Gece gezmeleri yapıyor. Ne gece gezmesi? Neler oluyor bu evde? O da senin kredi kartını kullanıyor. Ne kredi kartı? Ben de iyi çocuklar yetiştirdim zannediyorum. Her Yılmaz efendi hepsini sen yetiştirdin zaten. O sandalyeyle düzgün şey yap. Başlatma şimdi sandalye. Başka sorun yok. Ya kaç kere söyledim. Geldiğinden beri bağırmak için şey yapıyorsun. Ya ben gidiyorum. Ben çocukları sen yetiştirdin. Annemden sigara geliyorlar. Kim sigara içiyor bizden? Eşek sıkması seni. Kız ne yapacağız oğlum? Arkadaşlarım ben görüşemeyeceksin. Bırak artık şu oyuncakları, hadi çıkıyoruz. Geliyorum anne. Sağ olsun kalemini bizden esirgemedi. Ve evet tekrar dile getireyim. Şiretin efendim her türlüsüne, kadınla, erkeğine, psikolojik olana, her türlüsüne karşı efendim inşallah yok olur şimdi. O halde Karşınızda Hüseyin hocamın kaleminden değil atmış. O zaman biraz soyalım gerekiyor bu durumda. Sen de gel beraber O oynayalım. zaman tekrar geldim bir dakika. Arkadaşlar bu arada eleştiriye açık bir ekibiz. Eğer aramızda bizi eleştirmek isteyenler varsa fikirlerini açıkça dile getirebilirler. Kendimizi geliştirmek için eleştirilerinizi önemsiyoruz. Var mı fikirlerini söylemek isteyen ya da ilk oyunumuzla ilgili konuşmak isteyen? Yok mu ya? Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Cantu, arkadaşlar abartmayı konuşmak isteyen. Dinliyoruz. Sonunda ne verdi? Sonda ne vardı? Sonunda ne verdi? bir dakika. Ha evet. Onda ne var? Ne verdi? Ne var? Oyuncak bebeği vardı. Git bebeği ver. Oyuncak bebeği vardı. Moral motivasyon var. Ya sonunda bir şey verdi ya, o neydi? Oyuncak bebek. Şimdi belki anlamayanlar o zaman şöyle çok kısa bir anlatayım. Yerde oturan oyuncaklarla oynayan arkadaşımız belki ailesiyle yaşadığı bir akşam yemeğindeki travmasını canlandırdı aslında. Sonra da kendisini orada oynayan arkadaşımıza çıkarken oyuncak bebeğini verdi arkadaşlar. Bu kadardı. Galiba arkada hazırlar. Daha fazla bekletmeyelim sizleri. Efendim Hüseyin Rahat'ın kaleminden Sinan, sürüsün. evet. Annemi kaybettiğimde henüz 9 yaşındaydım. 3 yaşındaki kardeşimle kala kalmışım. Can,
annemizin ölümünü tam anlamış değildi. Sürekli çıkıp gelecekmiş gibi sorular soruyordu. Ona üzülmekten anneme doyasıya ağlayamamıştım. Küçücük bedenimle bütün işler bana kalmıştı. Fakat fazla uzun sürmedi. Annemin ölüm yıl dönümü geçer geçmez babam bize iyilik yaptığını zannederek evlendi. Neşeli günlerimiz kardeşimiz olunca sona erdi. Resmen üvey evlattık artık. Önce sofradan, sonra da neredeyse evden dışlanır olduk. Babamın olmadığı günlerde daha da kötüydü. Sofranın artıklarıyla beslenir olduk. Kalan kemiklerden sıyırdığım etlerle canı hayatta tutmaya çalışıyordum. Gün geçtikçe soluyor, gücü kuvveti azalıyordu. Babam fark etse de pek oralı olmuyordu. O artık yeni evladını seviyordu. Katlanamadığım şeyse canım bir köşede oturup babamı izlerken dudaklarının titremesiydi. Dedim ya, onu üzülmekten kendi acımı unutur olmuştum. Evde yedek eşya muamelesi görür olmuştum. Günler günleri yüreğimizde yara açarak kovalıyor. Her geçen günün ardından ümitlerimiz daha da tükeniyordu. Anne yarısı teyzem bizim bu halimizi görüp çok üzülüyor. Kendince bir çözüm üretmeye çalışıyordu. Teyzem yakın bir köyde oturuyordu. Her cuma annemin mezarını ziyaret ettikten sonra uğrar ve bize hediyeler getirirdi. Canın gözü teyzemin eteğinin altından ona çıkaracağı hediyedeydi. Sonra teyzeme, "Annem neden gelmiyor?" diye sorardı. "Hep sen geliyorsun. O neden hiç gelmiyor?" deyince teyzem de ben de birbirimize bakar, ne söyleyeceğimizi bilemezdik. Üvey annem fiziki şiddetini arttırmaya başlamıştı. En ufak olayda saçımı çekiyor, etimi olağanca kuvvetiyle sıkıştırıyordu. Morarmayan yerim kalmamıştı. Teyzem görmesin diye her yerimi örtmeye çalışsam da sonunda anlamıştı. Kendince bir çözüm üretmişti. Henüz 11 yaşında olan beni 20 yaşındaki oğluna nikahlayacak, günü geldiğinde de düğün yapacaklardı. Babam başlarda hayır dese de üvey annemle anlaşamadığımı bildiğimde evet demek zorunda kaldık. Teyzeme, "Canı da alırız değil mi?" diye sordum. Başını eğince bir şeylerin ters gittiğini anladım. Tekrar sorunca, "Erkek çocuğunu hiç verirler mi? Güzel kızım benim," dedi.
Soğuk bir ter boşandı bedenimden. Ama büyükler emir verince bize uygulamak düşerdi. Belki yeni hayatım bundan iyi olacaktı. Ama ben cansız yapamazdım. Daha doğrusu can bensiz yapamazdı. Uykusuz geceler. Gitmek mi zor, kalmak mı? Ben kalmaktan yanaydım can için. Ama benim duygularımı dinleyen kim? Ata bindirelim sorgusuz sualsiz. Gideceğim köy uzak değildi. Henüz kışın soğuğu, baharın koynunda bir gündü. Yolda ayaklarım o kadar üşüdü ki, ayağımdan düşen naylon ayakkabıyı fark edemedim bile. Eve vardığımda ayağımı hissedemiyordum. Teyze anne yarısı derler ya, doğruymuş. Ayağımın halini görünce sıcacık odaya taşıdı beni kollarında. Kendime gelince can aklıma geldi. Yemek yedi mi? Dersiz ne yapıyordur? Gitme, beni bırakma deyip sarılışını hatırladıkça içime baygınlık geliyordu. Odanın kapısı açıldı. Gelen teyzemdi. Toparlandım. Teyzemin eteğine yapışmış canı görünce gözyaşlarına boğuldum. Onca yolu bu soğukta nasıl yürümüştü? Yanıma gelmeye utanınca koştum kucakladım. Alışınca o da kucakladı. Hemen sobanın yanına getirip ellerini elimin içine alarak ısıttım. Kayınpederim içeri girdi o sıra. Çok bozuldu canı görünce. Buralarda ayıp karşılanırdı düğünün ilk gününden bir erkeğin gelmesi. Teyzeme, çocuğu yedirip içirin, güneş batmadan köyüne dönsün dedi. Şok oldum. Daha 5 yaşında çocuk. Anca gelebildiği yolu nasıl dönebilirdi ki? Emir demiri kesti. Can'ın karnını doyurduktan sonra gitmesi gerektiğini içim acıyarak söyledim. Teyzem eldiven getirdi. Ellerine giydirdim. Sarıldım. Bırakmak istemedim. Ama gücüm yetmedi. Kaybolana kadar gözümü ayıramadım. Akşam olunca teyzem geldi. Yatak yaptı yanına. Daha yaşımın küçük olduğunu, belli bir yaşa kadar onunla uyumam gerektiğini söyledi. Rahatladım. Ama aklım Can'daydı. Köye varabildi mi? Yemek yedi mi diye. 20'li yıllar. Ne telefon var, ne de bir araç. Zor bir gecenin sabahında babamın sesini duyar gibi oldum. Pencereye yaklaşıp dinlemeye başladım. Can'ın burada olduğunu sanıyormuş. Can'ın eve varmadığını anlayınca terliksiz kapıya koştum. Babamın ayaklarına kapandım. Can nerede? Diye feryadım köyü aldı. Köylüler toplandı. Aramaya koyulduk. Bütün güzergah didik didik edilmiş. Ama Can bulunamamıştı.
Sonra aklıma geldi. Can tren yolunun oradan yürümeyi çok severdi. Oraya bakalım dedim. Bir grup yolu biraz uzatan tren yoluna yöneldik. Dayanamadım, önden koştum. Can'ın kanlı bedeni rayların kenarında, kopan kafası rayların arasındaydı. Yol küçük bedenine ağır gelip uykuya dalmış olacak ki tren üzerinden geçmişti. Acıların en büyüğünü tarifsizce yaşıyorduk. Ne yapacağımı bilemedim. Babamın dizlerinin üzerine çöküp ağladığını görünce ona da kızamadım. Acı çekince gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığı karışıyor zihnimizde. Hem senaristliğini hem yönetmenliğini yapan, aynı zamanda Barış Sanat Topluluğu'nda da idarecilik yapan Eylül Suudi arkadaşımızı sahneye davet ediyoruz. Eylül şimdi ve Barış Sanat Topluluğu'nun hikayesinden bahsedecek biraz. Evet, öncelikle hepiniz tekrardan Barış'ın tiyatrosuna hoş geldiniz. Şimdi süreçten bahsetmem gerekirse Barış'ın tiyatrosunu düzenleyen de Barış Sanat Topluluğu oradaki arkadaşlarımızdır. Biz Barış Anadolu Lisesi'nde okuyan, sanatsever ve sanat ile uğraşmak isteyen arkadaşları tek çatı altında toplayan ve onların lise hayatını güzel geçirmesi için uğraşan bir topluluğuz. Tekrar Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de Instagram adresimizi bir söyler misin tekrar? Herkes öğrensin. Barış Sanat Topluluğu. Afişlerle de kendinize ulaşabilirsiniz tabii ki. Şimdi Milena'dan bahsetmem gerekirse, Milena'da biz günümüzün kadın cinayetlerine biraz tarihsel bir süreçten değineceğiz. Yıllar 1600 yıllar İngiltere'nin 1. James dönemine sizi götürüyoruz ve o vakitlerde başlamış olan cadı avlarındaki yaşayan kız kardeş ve bir annenin hayatına değiniyoruz. Umarım beğenirsiniz, umarım bu skeç size bir şeyler katar ve buradan mutlu ayrılırsınız. Tekrar iyi eğlenceler dilerim. Robert, Acalo, Sorgindes. Margarita Mebluit. In Silva, Karabatur, Antoine Aure. Proceeded, Aspidus, Cocosine. Et Kat. Kat. Angels have touched your lips, my baby. The desire for a life they left my delicate daughter. And the love of God. And Donna is running through your mind. Their words are only for beauty and love. There's only one thing she works with, Nana. Seeing you like this, Lilana, makes me so proud. You make me feel as if I have more students than my daughter in front of me. I have so much to learn from you that I would first of all like to know your best knowledge on how to find a cure for my own troubles. The knowledge of a mother raising 2 children by herself cannot be commonplace. Life is just a simple struggle, Milena. A game of survival. If you're weak, you'll be wiped off the face of the earth so quickly that it will be impossible to trace you. If you are strong, they will shake you so badly that you will watch with terror the destruction of the light. You prepared with your own hands. You have to be smart in this life, Emma. It's what you were made for. None of us will breathe forever. But those who cannot trust despite the traces of our good flesh and feel our wrong breath. I don't know, Marina. I feel like a little bird still trying to live under its mother's wings. There will come a day, Marlena. I don't know if I will refute it today, but you will have to get out from under those wings. For better or worse, you will decide your own future, even without me, because the soil I step on today may return me and take me up. God forbid. Don't say things like that, Mom. How would I live without you? What would I live for? Mom! Where is sister, Mom? For her? Mom, when are they going home? My toes hurt so much. There is nothing they cannot hear my body and they will leave themselves.
I would like to reach my baby ship as soon as possible. You'll get there, my beautiful girl. First tell me if you get it what you need. I did my best, even though there were so many of them in the garden. It was hard to find that was mine. Well done, Leah. I'm proud of you once again. My beautiful treasures, while you're with me, I have something to say before I go. Is that a bad thing? Why are you looking at the ground and looking up? What is it, Maria? Don't be afraid, darling. It's just a lot. I've been hearing things about security for some time now. Our virgins and successors are messing with us, so watch out. Don't let anyone with ties to church near you. A demon is going in the house of God. Check around at every step. You may be surrounded by those disguised as angels. Hugo, get home. I'm going to walk in the forest for a while. I hope what I just said finger in one ear and out the other, Milana. I don't give a damn about anything you say, I assure you. I just want to give my soul a breather. You know, it needs nourishment too. See you home before the sun goes down! Tekno köyünün yerlerinden olan Milana ve ailesi dönemin baskıcı ve gerici tavırlarıyla karşı karşıyaydı. Tüm bunlara rağmen başına buyruk tavırlarıyla napsalan genç yılanı rahat durmuyor, anneciğinsiz dinlemiyor, ormana tüm hayatını değiştirecek olan o gezintiye çıkıyor. This earth has lost me in it. The shaking, breakage, and death of my soul. My dreams run limping to my heart. Oh, this curious breath poisoned my heart, is now godless. What is this fear of death in my heart? What is this painful matter in my heart? Please hear me. I only want a clue. The whole forest, everyone is so close, but my voice is so far away from them. It's behind you. They are very close to you. Close your eyes and let yourself go. Who the hell are you? How dare you? Calm down. Sitting on the you. Do you want to reach the street and dance with us? I just want peace in a heart where no one bothers me, but your poetic gesture has already spoiled it. You look at so lost. I wanted to reach to you as a hunger servant. What is it that has to join into the bottom of the sun? Or is it that you love What of it is, if of this that you're always waiting for it. Otherwise, such a week will only become favor to the scientists. I have never heard anyone talk as nonsense as you. What a pity for you. Your wife, who's waiting you at home, has to listen your damn voice all evening. Otherwise, it will be a punishment from jail. What makes you think I have a white medal? Do all you use that oath? What else? Church folk are used to killing people's lives. You look like a spinster in your condition. Pity about the church walls. A curse on the house of God. I have to be sword on an innocent man. The anger in your eye has spilled into your cheeks and... What was supposed to be on your face? How dare you find audacity to do this? Your insolent behavior is enough for you to stay at home. Hey Fraser, you should stop playing with little girls. You are not a hunter. I'm a god though. But as of this point, I have no reason not to be mad. I'm not wrong, and you know it. And you can be such like this. If the same gets the wind of this, he will put a camel skin on your head and send you to monastery. If you want that, you must suppress others, brother. Ah, that old man can't do anything to me. Speaking of which, it's 8 minutes. Last time, you gave me the clothing and give me the red and fine for the ribbons. We will go to shop and buy something. Fraser, never mind that. There was something about that girl. She was suffocating my soul. Did you notice it? Unfortunately, I wanted to go into school. Evet.
Senegal ormanı acaba daha nelere gebe olacak? Biraz hava almak için ormanda gezintiye çıkan genç Milan'a beklenmedik bir yabancı ile karşılaştı. Ayrıca bu yabancının onu sinir ettiği yetmediği kabul edilemez davranışlı ile genç kızın kalbinde oldukça büyük bir heyecana sebep olmuştu. Kimdi bu yabancı ve ormanın içinde onu nasıl bulmuştu? Bu denk geliş, Tanrı'nın onlar için yazdığı kaderin ilk satırları mıydı? Acaba doğacak yeni bir ilişkinin ilk anlarına mı şahit olmuş durumdayız? Sinirleri bozulmuş bir halde evine dönmekte olan Milana'yı neler bekliyor? Devam edelim. Common devil in the form of an angel. May he rotate church balls. Dada, is that you, baby? Yes, mommy. If you're preparing dinner, I won't eat because this intense balls has kept me very full. It's crowded. It's crowded everywhere. But no, I'm lost, and everyone is so blind. Your dudes were not like me? I don't know. Why can I touch the blessings? Why do I feel only this coldness placed in my body? A piece of soil that has seen many lifetimes. If it had a language, it would tell what experiences. Maybe I'm a fish with its gills removed. Maybe I'm a butterfly with broken wings. Maybe I'm a bee that has lost its queen. Why can I find a sign when I look at the cosmos, when there is a universe to which human they belong? My darling, are you okay? What happened to you? Mommy, can you just give me your warm bosom? I really need a hug. Oh, my precious Philip, come into mommy's tender arms. It is as if those wings are pushing me somewhere, Mom. As if there is no hands, I will disappear where I'm being pushed. Every person has periods of decline in their life, as well as periods of rise. Important thing is how you manage it. If you're in a bottomless ocean at the same age, you lose. You can manage anything, but don't manage spirit. You need to have oars. You need to manage the water before going to manage spirit. I have neither boat nor oars. I'm on water, warm from birth. Nobody's alone in this big universe, Nylana. Everyone has a red string, you know? I tell that story when you were kids, right? Don't I know? Every time I was made cry by the one I love, you would say you couldn't find your red string, my darling. Everyone is my beautiful girl. The first thing is for you to discover that belonging. Don't bother. You have a whole life ahead of you. And what happened when I found it? Where is he now, Lana? He left the met to the angels early. The fine director told me doesn't leave early. Someday that red hope will come to me, and I will cling to it so tightly that it will never came off. My darling, can you buy something for me, please? Coming, Mom. Milena, ormanda karşılaştığı bu garip adam yüzünden eve öfkeli bir şekilde döndü. Üstelik yaşadıkları onun diplerde kalmış yalnızlık duygusunu da tetikledi. Belki de gerçekten ıssız bir çölün ortasında yalnızdı. Ama hepimiz eminiz. Hayat boyunca aradığı aşkı o kırmızı ipi bir gün bulabilecek. Ki kendisinin de zihnini dolduran tek şey kalbi olabilecek bir insandı. Bunu yaşayabilecek miydi? Annesi de inanıyordu ki doğru zaman geldiğinde elbet o ilk kırmızı ipi bulacaktı. Biz de inanıyoruz ve devamında neler olacağını da merak ediyoruz. Bakalım genç Milan'ın hikayesi nasıl devam ediyor? May God, Almighty God, and His Son be with you. Amen. Live in the peace and in the love of God. Praise to the God. You sang for Mark, so welcome. Sit down, son. I've got something to talk to you about. Okay, I'm listening. There is a message from our King, Fraser. He invites us and all of the followers of Jesus to bring the ungodly light to the act of the truth. This is our destiny. This desert. This desert that is the face of the ground which his feet have trodden. What kind of method do they want and who do they want, my dear? Them. The wives of the devil, cursed sorcerers who use the nature God has given themselves to blaspheme against him.
So much so that they have ordered not a single sorcerer to be left alive. With thousand other others coming closer breaking needles. His actions are beyond questioning, Fraser. Don't you know that? He is free to do whatever he likes, and know that he made the right decision. I beg your pardon, but I have another question. Do we have intelligence on any of these women? Of course, all Greek is aware of their ethics, which is why he has given such orders. There are 3 women who have been followed by the officials for a long time. It is said that one of them even dragged their whole family into this cursed business. We must destroy them at the earliest opportunity and win our king's congratulations. You put the same thing in top again and ask me to question it. Well, let's say we catch them out. How people are judging us? How did they came from it? How do you know they want to destroy 100 of women and believe on us? How do you know they're not fooling us? You impudent dog! How dare you make such an accusation in the house of God? May God reform you! May God reform you so that you know how to behave and know your place. Control your nerves. You man giving us a customers are the Turkish. What hands are you talking about? What are you up to, Fraser? Women who just sprang up in this restaurant. The king has said, go to all the church order not destroy them all. But how can it be? How can we share such a thing when it's not even clear if they are guilty or not? These people say all and I was against it first. But there's evidence, Thomas. You can go against the evidence. How can you know the evidence isn't false, Fraser? But if they are trying to slow us down a bit... Hey! Don't you know it's a great offense to disobey the king? What is this questioning to the order? You are still an apprentice. Do as you are told and don't question the judgment of the great man with your middle mind. It is not your playground. Who the hell are you? How can you talk to me like that? Thomas! Watch your mouth. He is the most experiment on this and after you. I have got to do the errand now. So be careful on your way to the first house. And I am asking you. Please tell me everything you need to know. Sir, yes sir, great. Follow me. All right. Cansu neredesin? Evet, hoş geldin. Kilisenin kasvetli duvarlarından fışkıran ölüm sevdası ayaklarımızın ucuna kadar ulaştı. Kraldan gelen emir kesindir. Emir birbirini keser. Emri kabul eden Fraser ve Adam, kadınların üstüne bir ölüm meleği gibi çökmek için çok hevesli duruyor. Acaba küçük Milano'nun hikayesi nasıl sonlanacak? Devam edelim. Etmeyelim. Etmeyelim. Biz gidelim. Hi, darling, what are you doing? I'm transporting because I've left it because I want them to grow. Did you give them water? I gave some. But 2 weeks has passed. I didn't still leave. Why was they some different? Like Yoladaşı. She was born in Yoladaşı, remember? Yes, like yesterday. She was so vulnerable and fragile that I was afraid she was breaking my focus. So, it's their clever child. Mother Earth is protecting and nurturing her. When the time comes, she'll present her baby to us. It is their greatest duty to take good care of her child. Like you? Like me, my darling. You were the children you gave me. Thank God I have the honor of raising you with patience, prayer, and tenderness. You will be too. And so, to your sister. Who the hell are you? What are you doing in my house? We are friends of your husband. We have come to discuss about an important matter. You may get your daughter out of here. Our conversation will be with you alone. I don't want to go. Can I stay with my mom? No, little girl, you can't affair yourself with us. Didn't your father teach you that? Darling, you go downstairs. I'll talk to you. But mom, what if they do something? Don't worry about that. Drive right to the rosary. Be quick. Thomas, go catch up, Thomas. I've been trying to see you for a long time. Your eyes are around your eyes. Don't say so. What are you doing in my house? How can you enter my house like this? Oh, calm down, madam. I'm just here to settle an account. Michael, you go back to the saint and tell him the news as soon as possible. Make it quick. Yes, sir.
What news are you talking about? My husband and I have nothing to do with people like you. Leave this place immediately! Whenever I try to be nice with you, you abuse my intentions. I hope the God forgives you for that, along with your great sins. What are you talking about? There will be a price for your unlawful use of God's favor and blasphemy against Him. You are supposed to be a servant, but you spent it on magic, which is one of the forbidden commandments. Those who submit to the way of Jesus Christ are obliged to destroy the vices of the devil from this blessed land. God has sent us for you and God's faith, along with your sins that are heavy enough to break the scales. May your bloodline be What have you done to my mom? Is anybody here? Help! Your mom was a sinner, little girl, and let me advise you. Sinners must pay for their actions. Who the one who inflicted reality and descend upon you? As God Almighty is my witness, everyone will pay for this blood that comes from your shroud and mix with the soil. First and foremost, you are the soil son who did not hold your hand. Cry, little girl. Maybe the earth will reach out to you. Oh, my mighty mother, would it make me to put my face on the ground where my mother's feet have trodden? I swear before you that blood of the woman who has spent her life for you will not remain on the ground. I will be dead of the church ranks for dragged sinner into sin. My pure and beautiful protector, your darling is ready to sacrifice herself for your saints. Can you hear my cries in the glass lantern? Can you save me when I'm crushed under the heavy burden? Can you see the black beneath closed eyes? I'm a sinner on poisoned soil, among the heavenly one who cut up the bread of the innocent. My prince. Here it is, my prince. How much is this photograph? My prince. What, please? Is this fabric made of silk? Cupid, I'm not buying it. Princess can wear it. This is Cartier. Well. We meet again, madam, and I'm grateful. I cursed the ones who were in front of me. Why are you here? Did your wife kick you out of something? You're so dirty that it's always coming near you. I listen goes to church comments the other Kevin. Was that beside the book of this song? Instead of your idle behavior, instead of pitying and insulting you, I'm commenting on your personality that everyone do not believe their lies, which we can see everywhere. I feel touched by your comments, madam. You are speaking without knowing me. Your comments are not the truth. Truth? Truth is the rule of the game that you can read in people's hearts. You don't need superior skills or scaffold pipe to read it. Please, remind your language. Because I have a request from you. You're telling me there's no way out. So there you are. I'm all ears. I only ask that you give your wish. I wish that this beautiful face of yours, which I immediately recorded with a name. Milena Clark, the daughter of Elizabeth. And you, I hope I have the right to know my dreams about it. One day, of course. But for now, call me the Jacob Diamonds, madam, and we will meet again as soon as possible. Have a nice day. Madam? I told you I wouldn't buy that dress. I don't even have a purse to put that much money in. It's a gift from that gentleman. If you ever see them again, tell them I offer them my gratitude. Greetings, madam. Your eyes have taken their color from the earth that gives life to a man. Your secret skin, born of the moon's holy light. It tempts your flowers, make you respond your own breeze. I will only need to see you, but under your spell. I will wait for you in silk, in the house, waiting to come to life again. The walls of the church, they didn't soul this night.
My soul is in your hands. Almighty God, you have turned your face towards this humble servant. So you have answered my prayers. 1,000 thanks to be you. 1,000 thanks. Mr. Jacob Diamonds, are you here? I'm here, and I'm very pleased I told you my husband. I thought it would be rude to represent an offer, and I'm grateful for the rest. I will pay back as soon as possible, I assure you. Not the pay, madam. Officer Crooks is nothing. Alright then, but I'm curious. Why did you call me with such a plan? Oh, my dear mama. How curious you are. So curious is not good, you know. Are you saying I shouldn't be curious about being invited to a place like this? What did you mean? The first time, I said, you got scared me and angry your grief so much. So that your eyes wouldn't begin as to be the content of your pocket on the cheek. Don't you think that, right? What magic are you talking about? I want to go! You can go no little more. Didn't you mama hear your warning? I took cries from the court of the church, but you couldn't read them from your lips. What are you saying? Let me go! Well, trust the love of God. Maybe the police problem from the history you hurt me. Let me go! Of course I do. Idiot, man. Let's get a little. Let me go! Baby! What? Small before you? Your best to run like well between the wall or the arm of your Lucas Hawkins start. What does that mean? What have you done to my mother? Your mother. Your mother may got 14 answers because you know, it's all because of they are the angel instead of she can be everything. Not everything. But he didn't not the fault for my story. He didn't show your weakness. But I'm going to the knowledge. I'm going to try to show you and people of all that your arm that you don't have. Or are you going to try to start? Silly. What did you speak from a child? Because the first your doctor offered to complete you. Coming from your assumptions. Don't be dead to that. Your ego, because of your eyes that you're filthy emotions. You don't even care about your mother. What you are. The worst is the way it is not perfect one like you. Make a fair for you. And we have been appointed to make you pay. You're the Grim Reaper of sinless woman! You're to the head of sorry. They have more than us, but you do. All that, you don't think you have no faith in this time. Thomas! Come here, my friends. What's going on in this house? The order of king is coming to pass comments. Or what will place of the dirty woman. Hey, Mikey, let's get all five for the peace of gods. Yes, sir. Forgive me, my lord. I am about to take blood of an innocent. Please, help me. Keep your mighty arms on me. It's a sin to disobey the command of my saint. But to kill an innocent woman, it's an unacceptable sin. You may not trust me, but I would rather die with honor than take the blood of an innocent. Now, go away. Fraser will kill you. Take this. It's worthless, but it's full of memories. That's the only way I can repay you. May God forgive your sins. You meddlesome! How dare you have to kneel out! They are giving our hands for the sake of power. You have betrayed the house of God! A saint! The Fraser! All the servants! Not least our king! You are one of them! You have betrayed your country! You have betrayed the king! What's that to you? In this house of sin, we will send you to hell! You equally will die! Can someone give me?
Some ash becomes scattered in your presence. Then maybe I will mingle with your breath. Maybe I will return to my lost love. To be in my arms is my greatest sin. To reach out is the greatest offense. Take my foot to God. Angel, fly to the clouds. Take me to the cover by which I will be judged. Only my body among the damned can be saved. We are close, sir. But there's something I need to tell you. No, we haven't received our orders yet. It's about Thomas and that woman. Thomas? What happened? He betrayed us. Let her run away. I saw it with my own eyes. Turns out, he was a sorcerer too. So I punished him. I locked him in the house to burn him in the fires of hell. What have you done? How can you behave to my sister and my sister? Instead of punishing a sorcerer, I should have pardoned him and let him breathe. I just did as I was commanded. The descendants of the Satan cannot dwell in the God's world. You stupid one! Why didn't you go after her? I couldn't go after her, but I brought someone we can locate, since I knew you would tell that. Come, little girl. Tell our master about your mother's murders and your sister who caused her death. Adam, what did you do? Shh! Fraser, come here. What? Come here. Nana's sister thinks she's a guilty party at her mother's murder. She thinks we are just a bunch of people trying to help her. Oh. Are you really going to help me? Oh, of course, little one. May the justice of our great king protect you. I want everyone who had a hand in the death of my unfaithful sister and my mother to be punished and judged before the God first. Then tell us where your sister is so we can help. There's a little hut at the bottom of the forest. She always stays there. That's where the simple rat must be hiding, and she's the wizard you are looking for. Alright, let's go then. Here is nothing. I'll do one of them, but it's going to keep in mind my drive. All I have left in this house is a little crocus and a little hurricane. Mommy left before I couldn't even hold her hand. She told me to live for my sister, but I don't even have a sister in that cold house. All I have is my mother's lifeless body. This bearing is the centuries old piece that carries the soul of my strong woman. It will surround and protect me with its old house. Are you there? Dahlia? Dahlia is not you. I thought I lost you too. How did you get away with that house? I ran away, or they would have to kill me too. No one can do anything to you while I'm here. Don't be afraid, baby. You! What are you doing here? You can't have my sister over my dad's body's birth. I don't need your simple body to protect me. Let my mother's shield stay on you. Dahlia, what are you saying, my little sister? What are you saying? Don't call me sister. Don't put your hands on me. I don't have a sister like you. Go. Kill me. Even my sister stabbed me in the back. Am I afraid of your iron? If you dare, take my life. Don't worry, little girl. I will do it with great pleasure. Sending you back to you. Say your last prayer. Maybe an answer will come to humble body from the thy earth. Our crops don't go because of you, you curse sorcerers. Who? You hear me, Lena? Everyone knows the truth. You What are you saying? I have to her. I show you the real desert. You have no right to do this. Listen to me, you see, little one, how those who show their weaknesses are wasted in this mortal world. Everyone gets their comeuppance. You have committed one of the 7 great sins.
Anthony, Thomas, you are obligated to punish you. Are we scapegoats? You oppressed us because we are different from the people. You didn't let us live our story, but because our guiding pen had already been stolen. And if this is the end of our destiny, we take refuge in God. We are obligated to accept. Have a last word, little boy. I will let my body go to the ground, but you won't get away with it. May my breath upon you. Until then, may every flower on earth carry my soul, so that you cannot destroy them. Evet, uzunca bir milenyumuz son buldu. Nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Abiler, abiler yaşıyor mu? Onlar da burada mı? Onların da sesini duyalım. Yok mu? Süpersiniz arkadaşlar. O zaman maşallah. O halde A1 A2'de tabii ki unutmadık. Sizler için Türkçe bir skeci devam ediyoruz. Konusu ne? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Konusu şu an günümüzdeki bence yegane problemlerden biri olan insanların olduğu kişi gibi görünmeme çabası. Özellikle sosyal medyada bunu çok net görüyoruz. Buna değinmeye çalıştık. Maskelenmiş yüzler diyebiliriz bence. Maskelenmiş yüzler. Çok doğru bir tabir bence. Kesinlikle skecinde maske, adı da buradan oluyor efendim. Maske de belli başlı sosyal medyada popüler olan günümüz tarihiyle influencer tanımına uyan arkadaşlarımız bizi karşılıyor. Ve onların hayatlarına küçük bir dokunuyoruz, öyle söyleyelim. Hayatlarındaki oldukları kişiye ya da gösterdikleri kişiye arasındaki farka değinmeye çalışıyoruz. Birçok arkadaş maalesef bunu bilinçsiz de olsa yapıyor. Yani olmadığı kişi görünme çabası birçoğumuzda var. Efendim o halde biz bütün hayatı bir sahneymiş gibi gören adeta bu arkadaşların hayatını yazdık. Bu roller oynama çabasındaki arkadaşların hayatını yazdık. Ve bunu gerçek bir sahnede, gerçek bir senaryoyla yapmaya çalıştık. Kimin kaleminden efendim? Enes Yıldız'ın kalemi. Evet, Hepiniz 2023 Influencer Partisi'ne hoş geldiniz bulunmakta. The music, the sound just came on. Turn the music, the track turns down. Turn the music, can I hear it? The speakers low. Turn the music, till the crowd drink it down. Sexy. Sexy in your love. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Just turn it up, turn up the music. I need it in my life. Turn up the music. Just turn it up, turn up the music. I need it in my life. Selam, %50 burslu Yeditepe Üniversitesi Kız Matematik Bidon'dan beridir görüşmüyoruz. Ne haber? İyi canım, senden ne haber?
Selim bak, ben sana küçük kardeşim. Etkimin terkitlere kadar silahlar patlar, parçama okula yapacaktım gelmedi. Ya Ferit iş güç derken vakit bulamadım, ne yapayım? Canım görüşmeyi ne yapıyorsunuz? İnfluencer'lık zor iş ya. Her gün birbirinden değişik ürünler tanıtıyorum. Yavaş yavaş yormaya da başladı. Eskisi gibi severek de yapıyorum. Başka içerikler mi üretsem acaba diye düşünüyorum. Ne yapsam? Sen de gel bizimle beraber vlog çek. Bu pazara biz de Çin'e gidiyoruz. Onur tutturdu böyle Çin diye. Ay ne buluyorsa o çelik gözlerde. Sen de gel hem yeni yerler gezersin hem de içerik fikri falan çıkar. Of falan ne yapsam karar veremedim. Şimdiki sponsorlar saçma sapan ürünler getiriyorlar. Bak geçen kız bana bir güç kremi göndermiş. Balık bulundan yapmışlar. Her yerim hiç koktu o balık yani. Şaka yapıyorsun. Yok şaka yapmıyorum. İçiyorum biz leş gibi koktu. Ben de ürünü anında takiplemek ödedim ve firma çöktü. Görüyor musun oğullar? Bizim firmamızı batıran sözde sosyal medyaları bu arkadaşlar. Ya bu orada bir şey diyor ya. Ya şuraya bir abi burası gidiyor ya. Ya Nurullah vallahi çok zekiyim ya. Vallahi kendi zekam diye söylemiyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Peki abi arkadaşlar birine saklı insanlar olduklarını bizim o gittiğimizden gribimizi hala muhabbet ediyorlar biliyorsun. Kitlemiyormuşlar grevimiz. Masumiyetini ispatlamaya devam ediyor. Fakat hala üstümüzdeki kara bulutlardan kurtulmuş değiliz. Yani dava açmak gibi boş işlerle uğraşmayacağız. Zaten şu tiplere bak, dava açmaya bile değiliz. Onun yerine onların yerine gidip onlara soru soracağız. Bir yanılmışsın kamerayla onların akıllarını alacağız. Biliyorsun bu için de böyle abi. Yapıyorum bir şeyler. Selam gençler, sizinle tanışmak istemiştim. Ben Kemal, Kemal abi diyebilirsiniz. Selamlar dayı. Tam olarak ne kimsin sen? Ben 76 bin dolar, takriben 76 bin dolarlarında çok cüzi bile olsa belirli bir hayran kitlesine sahip. Buyurun Aha da şu hesabın sahibiyim. Ya. Görseydiniz. Bu da saz arkadaşım Nurullah. Merhaba. Dayı, tam olarak ne için yapıyorsun sen? Beni aşırı derece sinirlendirdi şu anda lan. Sakin ol Ferit, sakin ol. Ben senin gibi reklam yapmıyorum. Halde bir fotoğraf çekip atıyorum. Kendi yağımızda parlıyoruz biz de. Sahi senin şu son çıkardığın şarkıyı bilgisayar söylüyor. Şöyle diyor. Doğru mu? Ne? Gerçekten mi Ferit? Öyle değil. Bak moruk, bu iş için ben gece gündüz çalıştım. Nurullah kamerayı aç. Anlatmak istemiyorum sana bir daha. Bunun için ben gece gündüz çalıştım. Ama değdi. En sevilen klibim oldu. Bak, alt dedim budur moruk. Bir de o liselere girmek için para da tutacağım. Onlar bana yapıyorsun ya. Evet ama açıktan söylüyorum. Şöyle diyor. Doğru mu? Ne? İnanmıyorum Ferit. Bu kadarı da çok fazla. Oğlum, kim diyor bunları? Bak bunları bulup kafalarını patlatasın geldi şu anda. Ya abi, Mansur bir şey soracağım acaba. O kamera ne için? Kaç Nurullah kaç. Kaldık. Ya ne oldu az önce ya? Ben hiç anlamadım çünkü. Ya hani vlog çekiyorlar sandım, onu soracaktım, hemen kaçtı gittiler. Ya şu influencer partisindeki ajanlardan birileri olduklarını düşündüm de ihtimal vermedim ya. Ya sen nasıl başlasın Ferit? Ya ne bileyim kızım, en sonki bomboz baskından dolayı beni öldürmeye gelen adamlardan olduklarını düşündüm de akıl vermedim yani. Neyse de biz makyajını sadelemeye gidiyoruz. Görüşürüz. Çizgi, deneme 23, 3, 2, 1. Ya! Ya! At babanı, at! Elle patlayacak! At silahını, at! Sus diyorum sus. Sabahtan beri başım etini yedi. Bu ne? Al bak sana elmalı şey yaptım yavrum. Kahve sende hem de. Ya anne, benim işim bu ama ya! Ne demek işim bu? Bizim zamanımızda böyle işler yoktu. Ay benim başıma indireceksin. Ben hadi bir teyzemin düğününe gidiyorum. Ya anne, kapıyı kapatsana ya! Nurullah! Bu sefer inanırım mükemmel olacak. Ferit'i, onun yerkesi arkadaşlarını yerin dibine sokacağız. Ya abi Allah şimdi açalım. Al bakayım bak bir yere sakatlayacaksın ya. Abi. Bir şey olmaz. Ferit'in zevkini hiç beğenmedim Nurullah. Gel oradan ikisinin gözünü tutayım. İş midir yani? Boş ver yatağı oğlum. Elma var enayi elması. Amasya elması Nurullah. Tür.
Neyse, bizim buraya gelme amacımız farklı. Açayım mı? Aç abi. Yeter bu kadar, yeter. O neymiş be Ferit? O kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Oh. Bak, ne yapalım biliyor musun? Bu şarkıyı, bak bu şarkıyı alalım, topluma dinletelim. Ferit'i de rezil edelim. Ne diyorsun? Oğlum soykırım diye bizi linçler millet. Ondan korkuyorum. Ne fark eder be? Ya anne beni deli mi edeceksin ya? Ya bu kadın yemin ederim deli. Abi bak vallahi bıktım ya. Daha küssün bile yok adam akıllı ya. Bak kimin gözü kör olsun yemin ederim. Meleğim de gitti ya. Neyse nerede kalmıştım? 3, 2, 1. Ya! At onu at! Elle patlayacağım! Sus diyorum, sabahtan biri başımın etini yedi, senin yüzünden kapıma geliyorlar. Bu ne? Elmalarımızı yiyemedin. Ya anne elma sevmiyorum. Ne sevmiyorum? Bizim zamanımızda onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum yoktu. Bu ne biçim gençlikmiş be? Bu kadın deli yemin ederim. Ya lütfen sakat toptan ya. Ya ben baksana saklayayım ya. Yaşın! Bu ne lan? Bir galiba! Ya bir saçmalama, biz arkadaşındayız. Adama sapıklık yapmak için içine kadar geldik hal yok ya. Ya şimdi de biraz sen konuş. Ya harbiden Ferit yani saçmalama. Hani gelecek olsa bile nereden bulacak koskoca şey. Ya abi adamlar sapık diyorum size anlamıyor musunuz? Anlamıyoruz kardeşim Allah Allah. Ya bir kapatır mısın? Tamam bir vlog çekecektik, onun da içine ettin yani. Ya ne kadar takıntılı adammış bu Ferit ya. Ya Nurullah şimdi görüyor musun şu Boçispor'un halini ya? 5-6 sene önce Manchester United'da oynuyorduk. Sercan Mourinho mi diyorduk? Sir Alex Ferguson, Merkür sağlam mı diyorduk? Şimdi Ahmet Spor'la oynuyoruz. Maskur Çalar mı, Özer Ulmacı mı diyoruz? Olur mu böyle şey? Ya abi başlarına falan konuşuyoruz. Abi şu videosunu bu ne ya? Ben de bunu yiyorum. Vallahi çok yakışmış kardeşim. Hayırlı olsun. Abi Tebrik ederim. Abi bu ne ya abi? Ama sen de giymiyorsun bunu. Oğlum Ankara pavyoncusu gibi. Neyse sen çok konuşma. Azıcık beni sattık kurmaya başlarsın. Ya konnichiwa aşağı komati. Şang kuşa bin içi nasıl söyledin onun için? Abla sen ne diyorsun? Aa ne güzel olur. Abla ne çeşit çorbalar var neler var sende? Tamam. Köpek bacağı. Oğlum bu ne ya? Sen şimdi zıkkımın kökünü yersin. Ben yemem İtalyan falan. Ama ne diyorlardı? Çok güzel görünmüyor mu? Yabancılar ne diyor hatta tira değişim. Ya sen ama gerçekten pizzacı var. Yürü. Ama Çinlerin pizzalarında farklı bir şey yok ki. Hep bak ne olacak yani yesem ölür müyüm? Ölürüz onu. Evet ölürüz. Bak en son torbayı içelim mezarı. Şurada bak yürü. Şunun da kızaralık yazıyor. Yürü. Tamam biliyorum. Çok güzel lan anlayamazsın. Ya ben kime anlatıyorum? Yürü saçmalama ya. Abi onların önünde dans ediyor. Çek Nurullah, çek Allah çektirmesin. Haydi bakayım. Excuse me. Excuse me. Nereden çıktı buraya be? Nurullah seni bana Nurullah. Adam benim yüzümden bak. Burada mı varsın? Ya görecek abi.
Ay çekiyorum. Birader siz nerede kaldınız? Buluşalım dediniz. Seninle yarım saattir bekliyoruz burada. Ya kardeşim kusura bakma araya giriyorsun sen işte. Çin'den de anca bu kadar hızlı geliniyor. Neyse ne Moruk ya. Melisa'cığım nasılsın canım? O adam sana bir şey yapmadı değil mi hayatım? Sormayın ya, takıldılar peşimize. Arkadaşlar bizim bu adamlardan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Ya böyle olmayacak polise gidelim. Uzi'yi getirelim. Şirepçi olalım diyorsun değil mi? Hayır. Ya saçmalama Ferit, bir kere adamın elinde ifşalarımız var. Ortaya çıkarsa rezil oluruz. Yani onları bir şekilde bulmalıyız. Ya da onlar bizi bulur. Beni affedebileceğini siz anladınız. Cümlelerimle, şeyimle. Ulan birader yine mi sen lan? Harikaydı abi. Yorulakçı, sana o kızı biliyorlarını boşuna yedirmedim. Ya senin derdin ne? Ben arkadaşım. Yeter ya. Sağ. Benim derdim mi? Sen tahttan düşmüş bir kral. Ben kenara atılmış bir mesaj kağıdı misal. Bunların hepsinin sorumlusu sizsiniz. Sizin gibi 4 melek yüzünden firmam iflas eşiğinde. Konuşma lan. Tadına gel işte. Mesela Ferit, senin annenden korkan bir korkak olduğun içinden biliyor. Ay. Siz ikinizin ilişkinizin son haftaları olduğunu içinden biliyor. Mesih şaka mısın? Niye Bir söylemiyorsun yaklaşma ya? diyorsun. Git. Konuşmuyorsun. Ve sen Selin, sırf takipçi ve çıkar uğruna takipçilerini sattığını kimler biliyor? Ne? Bana böyle anlatmamıştı. Hiç Çok pis beklemiyordum. kokoş seni. Ay. Neyse, artık bundan önüme kalmadı. Bu gördüğünüz şey sayesinde tüm inşaatlarınız elimizde. Ve hepiniz 85 milyon sizin nasıl insanlar olduğunu tanıyacak. Ya, arkadaşlar Kremci abi haklı. Niye bu durum bizi yormasına rağmen roller oynamaya, maskeler takmaya devam ediyoruz ki? Çok saçma değil mi yani? Sen ne anlatıyorsun ya? Ay çok sen de rol yapmadın. Çok sevindim abi. Abi gel. İster abi. Biz senin şu krem parçanı hazırlayalım. Sen de bize belleğe gel. Ne dersin? Gelin ya. Düşüneyim. Çok mantıklı. Hadi gel. Ben düşünüyorum. Gel. Oradan da beni bir stada atmazsınız ya. Oradan bir şey var. Ne sağ ol. Bunu bırakmışlar yani. Selin. Sen iyi misin? İyiyim ya. Bir şey yok yani öyle. Tırnağım kırıldı. Ay. Görünür gerçek mutlu. Ya ama doğru olan bu değil ki. Yaptığımız iş bu oynarlar devam ettirmek saçmalıktan ve üstlükten ibaret. Sanırım haklısın. Sahi eğer gerçekten bu işe son vermek istersen. Flash'ın kopyasını mı çıkardın? Benden hızır değilim hanımefendi. Abi bir dakika. Bir şey söylemek istiyorum. İnsanlara kim olduğunuzu göstermekten korkun. Gün gelecek, herkes sizi sevecek. Gün gelecek, herkes sizden nefret edecek. Başkalarının sunduğu kılıflarda ömrümüzü çürütmekten vazgeçin. Hadi gidin. Gidin ve insanların gerçek sizi tanışmasına izin verin. Sevgiler, saygılar. Her parçası bu kadar rezalet olur ya. Kapat onları kapat. Kargalar bile kıskandı. Ne yapıyorsun Ferit ya? Güldük eğlendik arkadaşlar. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sırada ise yine Hüseyin hocamın kaleminden bir kreatifimiz daha var efendim. Hüseyin Rahat'ın kaleminden ve Damla kardeşimin oyunculuğuyla bir kadınları tiyatro. Son kez bakıyorum her şeye. Yürüdüğüm yolu bir daha dönemeyeceğim. Son kez çekiyorum sokakların kokusunu yüreğime. Kurtulmak için yaşattığım acılardan.
geceni bölüp uykusuz bıraktım. Ayağına salıncak kurdurdum. Her sızlanışımda belki de annemin nameleri oldum kulağına. Türkü çağırdın çaresizliğime. Gidiyorum yine karşılık aramayan anne yüreğimin bedelsiz merhametine. Büyüdü demeden okşa ayağım. Saran ellerine. Güneş doğmadan oduma doğan, rüzgar okşamadan saçlarımı okşayan, yağmur ıslatmadan öpücükleriyle yanaklarımı ıslatan anneme gidiyorum. Bakışlarında erimeye, gözlerinde damla olmaya, gözyaşlarında Nuh'un gemisi olup kurtuluşa gidiyorum. Gidiyorum annemin gönderdiği yoldan. Ardına bakmadan giden ben. Bir göz arkada gitmiş annem. Ne zor olmuştur ben sizinle gidişi. Yaşayamadığım çocukluğumu yaşamaya, sırtıma yediğim yumrukların acısını unutmaya, sevmeye, sevilmeye, kucaklaşmaya, barışa, huzura, annemin nefesine gidiyorum. Esareti arkada bırakıp kendim olmaya, annemi bulup ona hiç kırılmadığımı haykırmaya gidiyorum. Öfkenin arkasında saklanmış duyguları tatmaya, sevmeye, sevilmeye, kucaklaşmaya gidiyorum. Yaşadıklarını silmeye, benim için katlandığın 2 yılın acısını dindirmeye, yüreğimizi buluşturmaya geliyorum anne. Programımız burada sona erdi. En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz. Programdan sonlandırmadan hemen önce de bazı teşekkür etmemiz gereken isimler var. Onları söylemesi istiyorum. İlk başta Efer hocalarıma, Beşir hocam, Hüsnü hocama teşekkür ederim. Hazırlamak istedim. Anne ile idaremize de aynı şekilde teşekkür ederim. Hazırlamak istedim. Kardeşlerimiz Berra, diğer Berra ve Ela ve de Zeynep'e teşekkürümü hazırlamak istedim. Çünkü arkada kalan kardeşler çok daha büyük iş yapıyor. Onların emeğini es geçmemek gerekiyor. Yine Işık'ta Asya'ya teşekkür ediyoruz Işık'ta. Ondan sonra Ses'te Arda var. Arda çok çalıştırdı. Kameramanımıza çok teşekkür ediyoruz.
dekor kostümüne Duru, Işıl, birçok arkadaşımız çalıştı ve her birinin ellerinden güvenlik ekibimiz 7 kişilik, 8 kişilik dev kadro efendim. Güvenlik ekibimiz... Teşekkür ederim. Kesinlikle en çok katkısı olan arkadaşım. Boşver. İngilizce skecine çevirmenlik yaptım. Çevirmemiz Muhammed Belediye sahibi koskoca tabii ki işimiz yana ilk baştan bir fikirle, bir düşünceyle başladım. Yazarlarımızda en büyük demek onlarda, yazarlarımıza en büyük alkışı yönetmenlerim aynı şekilde yönetmenlik yapan tüm arkadaşlarıma Eylül olsun, Eylül Suudi olsun, Enes olsun, Sadece olsun her birine ayrı teşekkür etmek isterim. Yönetmenler son olarak ise sevgili Elif'e sunucunun hemen yardım için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımız da size bir selam versinler. Karşınızda Var Benim ekibi. Şimdi ise Milano! son olarak da Asya!